Dostlarım selam. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün arkadaşlar tabii ki de Bahar dizisini yorumlayacağız. O kadar güzel bir dizi ki. Senaryo desen, oyunculuklar desen. Yani o kadar güzel bir dizi ki içimize bir bahar gibi, bir güneş gibi doğdu diyebilirim. Demet Evgar ya efsane bir kadın. Yani bir insan yaptığı her işte yani bu kadar çok rolü, karakteri sevdiren, bu kadar çok işi sevdiren bir oyuncu olabilir mi? Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Bütün oyuncular harika. Ama Demet Evgar tabii ki de yani eline bayrağı almış gidiyor. Kesinlikle, kesinlikle efsane ötesi diyebilirim. Çok uzun süre sonra arkadaşlar bir diziyi bu kadar çok severek izledim ya. Yani bakın hiç abartmıyorum. Çok ama çok uzun süre sonra bir diziyi bu kadar çok helal olsun diyerek izledim diyebilirim. Giriş daha fazla uzatmak istemiyorum. Zaten tüm oyunculuklarla ilgili önümüzdeki bölüm olacaklar ve genel olarak çünkü bir uyarlama dizi olduğunu siz de biliyorsunuz zaten. Uyarlama bir dizi olduğu için genel olarak şöyle bir yorumlayacağım. Giriş daha fazla uzatmıyorum efendim. Başlasın videomuz. Şimdi canlarım, ballarım, ciğerlerim biliyorsunuz Kore dizisi yani Kore'den uyarlama bir dizi. Netflix için çekilmiş bir Kore dizisi. Yalan söylemeyeceğim. Kore orijinalini aslında izlemedim. İzledim dersem yalan olur arkadaşlar. İzlemedim çünkü zaten Bahar'ı burada izleyeceğim ama tabii ki de size video çekmek için şöyle bir üstten göz gezdirdim. Giriş gelişme sonuç olarak zaten 16 bölüm çok da uzun değil. Zaten onların bölümlerde malum 40 dakikalık izleyebilirdim aslında ama ben böyle bütün senaryoyu bildiğim zaman baştan sona kadar, gerçi sonunu öğrendim size de birazdan söyleyeceğim ama ya böyle her bir şeyini, her bir bölümünü izlediğim zaman bende biraz heves kaçıyor. Gerçi Demet Evgar o hevesi kesinlikle geri getirebilecek bir oyuncu ve karakter ama yine de hani öyle tamamını izlemedim diyeceğim yani sizlere. Çünkü neden söyleyeyim ki yani neden yalan söyleyeyim. İzlemedim arkadaşlar. Her neyse oyunculuklara gelmek istiyorum. Demet Evgar'la ilgili zaten söylenecek tek bir söz bile yok. Muazzam, harika ötesi. Gelelim Timur karakterine arkadaşlar. Pars savcımız. Yani ben Mehmet Yılmaz Akın Pars olarak yargıda o kadar çok sevmiştim ki. O kadar çok sevmiştim ki artık benim için o bir Mehmet Yılmaz Ak değil, o bir Pars savcıydı. Ve burada da Timur olarak karşımıza çıktı. Artık bir dizide oynamasını zaten çok istiyordum. Sonunda geldi. Yani her ne kadar Timur'a hepimiz suratına tükürmek istesek de yani karısı orada ölüm yatağındayken ölüme terk etmiş bir koca rolü oynamasına rağmen bir insan bir oyuncuyu nasıl bu kadar çok sevebilir? Timur karakterini o kadar tatlı, o kadar güzel canlandırıyor ki yani Mehmet Yılmaz Ak olmasaydı büyük ihtimalle herkes nefret edebilirdi. Yine nefret ediyoruz ama bir o kadar da çok seviyoruz. Bu şey gibi Kara Sevda'daki Emir gibi hem nefret ediyoruz hem seviyoruz. Yani Mehmet Yılmazak yine harika bir oyuncu. Bu arada orijinaline de tam olarak benzer bir karakter. Benzer karakteri olmayan arkadaşlar Evren'i oynayan kişi orijinalinde çok daha genç, yakışıklı. Yani benim yakışıklılık anlayışıma asla uymasa da genele aşırı derecede hitap eden bir yakışıklılığı var. Çünkü ben öyle çekik göz, aşırı baby face bir yüz falan hani şey değil yani o benlik değil asla. Hani benim yakışıklı anlayışıma uymuyor ama genele, kızın geneline çok hitap eden çok yakışıklı bir karakter. Bizde Buğra Gülsoy, bana göre Buğra Gülsoy çok daha yakışıklı ama benim tabii ki şahsi düşüncem daha da olgun bir karakterdi. Kesinlikle olması gereken oydu. Daha genç bir karakter. Kesinlikle ama kesinlikle uymazdı arkadaşlar diye düşünüyorum. Sonuç olarak hani ne Bahar'a uyardı, ne Timur'la olan o kapışma olayına. Bilmiyorum, bence Buğra Gülsoy kesinlikle çok doğru, çok daha doğru bir tercih. Bizim evrenimiz daha iyi falan diyormuşum ben. Bizim evrenimiz daha iyi kesinlikle diye düşünüyorum canlarım, ballarım. Gelelim diğer karakterlere. Bahar'ın annesini oynayan karakter. Ya tam bir anne değil mi arkadaşlar? Yani o kadın efsane bir oyuncu. Çok seviyorum, çok beğeniyorum. Ama nasıl söyleyeyim size? Oyunculuk hayatı boyunca anne rolünü oynamış. Tam bir Türk annesi. Tam bizim kültürümüze göre bir anne yani. Bir yerde görsem annem deyip koşup ellerini öpeceğim diyebilirim. Çok tatlı bir kadın ve kesinlikle rolüne de tam olarak uygun bir kadın seçmişler. Hatice Hasan'a gelelim. Çok güzel, çok başarılı. Bayılıyorum. Yıllardır takip ettiğim bir oyuncu o da. Kesinlikle ama kesinlikle çok doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Genel olarak oyunculuklar, kas seçimi
Harika ya, yani bir şey diyemiyorum. Gelelim bir sonraki bölüm neler olacak ve genel olarak dizide neler olacağına. Şimdi arkadaşlar, orijinal versiyonu bu arada 16 bölüm. Ama bizdeki uyarlamanın 16'da bırakılır mı? Sence bırakılır mı? Kesinlikle zannetmiyorum. Asla 16 bölümde bırakacaklarını zannetmiyorum. Ratingleri bu kadar yüksek olan bir dizinin. Ha, bana sorarsanız eğer bazı şeyler tadında bırakılmalı ya. Yani kesinlikle. Bazı şeyler tadında bırakılmalı. Bana sorarsanız 16 bölümde kesinlikle bitirsinler. Hatta onların bölümleri 40-45 dakika oluyor. Yani genel olarak Türkiye dışındaki dizilerin. Bizdeki bölümler 1,5 saati buluyor yani. Yani bizim bir bölümümüz pardon, onların 2 bölümü oluyor. 16 bölüm bırakacaklarını zannetmiyorum reytingler bu şekilde giderse. Ama bu ne demek oluyor? Orijinalinden çıkmak demek oluyor. Uzattıkça uzatmak ya da konuları uzattıkça uzatmak demek oluyor. Bu da sıkıcı sahnelere aşırı derecede sebep oluyor. Vesaire vesaire. Nasıl yaparlar bilmiyorum ama orijinal 16 bölüm bu ne demek oluyor? Bizde böyle bir şeyler katacaklar, uzatacaklar. Şimdi arkadaşlar 4. bölümün sonu, yani dünkü bölümün sonunda ne oldu? İşte bu bilekliği, Timur'un Bahar'a kendine aldığı bilekliği aynısından renginin bileğinde gördüğü için orada Cihan Taşkeski'ye tam olarak kalp masajı yaparken elektriğe kapılıp bayılan Bahar'ımız Timur tabii ki de çok fazla endişeleniyor ve koşarak gidiyor. Rengin de önündeyken, yani metresimiz de, dizideki metresimiz de önündeyken rengine çarpıyor ve Bahar için koşuyor. Bunun ardından arkadaşlar tabii ki de Bahar kurtulacak. Zaten ufak bir baygınlık olarak geçecek. Öyle çok ciddi bir şeye dönüşmeyecek. Cihan Taşkeskin'in de aynı zamanda hayatını kurtaran Bahar bütün bu olayların içerisinden bir yerde sıyrılıyor. Şükürler olsun. Zaten hepsi kızın ayağını kaydırmak için yapılan şeyler. Ama burada ne fark ediyor Rengin? Timur'un Bahar'ı ne kadar çok sevdiğini fark ediyor. Yani bunu nasıl fark edebilir ki? Kadını ölüme bırakmış bir adam neticede yani. Hani böyle düşünmesi de o metresin çok saçma. Bence Timur Bahar'a tekrardan aşık olacak. Hatta tekrardan bile değil. Bahar Timur'a aşık olacak. Timur Bahar'a, bir dakika isimler karıştı. Timur Bahar'a bence arkadaşlar, yeniden doğan Bahar'a daha doğrusu Timur aşık olacak ve bence Rengin de bunu fark edecek. Yani hatta bu 20 yıllık evlilik Timur'un tam anlamıyla Bahar'a bir türlü aşık olamamasının sebebi belki de Bahar'ın bu kadar çok sessiz ve ezik kalması. Şimdi kendini bulan Bahar'a, neyse, kendini bulan Bahar'a Timur bence aşık olacak. Yani normalde öyle olacak. Her neyse Timur bu şekilde koşuyor falan, Bahar'ın hayatını kurtarıyor. Bu olayın üzerine arkadaşlar hastanede bir dedikodu yayılacak. Timur Hoca Bahar'a yürüyor mu? Bunların arasında bir şey var mı? Vesaire vesaire diye. Bunlardan tabii ki de Rengin çok ama çok rahatsız olacak. Bu önemli aslında, hayatını kurtaran Bahar o olayın da işinden çıkacak. Kendine geldikten sonra bu arada Rengin'in bileğinde gördüğü bilekliği hayal zannedecek. Timur bu olayın içerisinden de tereyağdan kıl çeker gibi kendini bu şekilde bu olayın içerisinden de sıyrılacak, kurtulacak arkadaşlar. Timur zaten uzunca bir süre bu olayların içerisinden çıkacak. Bu arada nereye kadar? Bahar tabii ki de bütün gerçekleri, rengini vesaire öğrenene kadar Bahar bir gerçek daha öğrenecek. Size şu spoiler'ı da vermiş olayım. Renginin kız arkadaşlar Timur'dan çıkacak. Orijinalde bu şekilde, hani öyle söyleyeyim. Tabii ki de bizdeki uyarlamada %99 bu şekilde yapacaklardır. Şunu eklemek istiyorum. Bence bu arada ben bunu orijinaline bakmadan önce tahmin ettim. Nasıl tahmin ettim arkadaşlar? Çünkü mesela Rengin kocasıyla görüşüyor. Asla kendi kızıyla ilgili bir şey yok. Yani bir merak yok. Yani kızıyla ilgili hiçbir şey konuşulmuyor. Yani kızın babayla olan ilişkisi sıfır yani. En azından şu ana kadar bize gösterdikleri o şekildeydi. Benim de doğal olarak aklıma zaten Timur'la Bahar'ın o kızıyla da Bahar'ın kızıyla da o kız aynı yaşta, ama burada da şu aklıma şöyle bir şey, orijinalinde bu şekilde, o kız Timur'dan arkadaşlar. Ama burada da aklıma şöyle bir soru işareti geliyor arkadaşlar. Yani onlar aynı yaşta, o kız Timur'dan ama o kız küçük. Yani Rengin'le Timur'un ayrıldığı dönem, yani tarihler uymuyor. Şu an anlatamadım, tam biraz karışık anlattım ama tarihler uymuyor. Yani normalde şimdi Bahar'la Timur'un hani evlenmeden önce, şimdi Bahar hamile kalıyor ya. Oğlana hamile kalıyor. Çünkü büyüyor doğal olarak. Direkt küçükten başlayacak. Bu çocukları yapmaya küçükten başlayacak değiller. İşte oğlana hamile kalıyor ama o kız küçük. Rengi'nin de kızı küçük. Yani onlar aynı yaştalar, aynı kursa gidiyorlar falan filan. O kız nasıl Timur'dan çıkacak? O zaman şöyle, Bahar'la Timur evlendikten sonra bir süre görüştüler bunlar, ya da
bir yerde denk geldiler, bir gece geçirdiler. O gece mi Rengin hamile kaldı? Mesela böyle bir şey de olabilir. Bilmiyorum ama Rengin'in kızı Timur'dan çıkacak arkadaşlar. Sadece ben o tarihleri oturtturamadım. Orada da büyük ihtimalle bağlamını yapacaklardır. Şimdi Evren'e gelmek istiyorum arkadaşlar. Bahar diyorum. Evren her geçen bölüm Bahar'a daha da fazla aşık olmaya başlayacak. Daha da fazla, daha da fazla. Bu süre zarfında bütün olayları öğrenen Bahar arkadaşlar Timur'dan tabii ki de boşanacak. Dizinin daha da ilerlerinden bahsediyorum. Ve Evren'e gelmek istiyorum canlarım. Dizinin her geçen bölümünde Evren'in Bahar'a daha da aşık olduğunu göreceğiz ama size maalesef üzücü bir haberim var. Bütün bu olayları öğrendikten sonra Timur'dan ayrılan Bahar'a Evren biliyorsunuz ki açılacak ama istediği kadar açılsın. Dizinin orijinalinde Bahar maalesef ki Evren'i de kabul etmeyecek. Onlara sadece arkadaş kalmak istediğini söyleyecek ve tamamen evlatlarıyla ve işiyle kendi yolunu çiziyor. Ha gelelim bizim uyarlamaya. Bence arkadaşlar bizim uyarlamada Bahar Evren'i kabul edecektir ve de mutlu bir son görmek istiyoruz. Yani bizim izleyicimiz arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle mutlu son görmek isteyen bir izleyici. Şimdi geçmişte diğer dizilere baktığımız zaman mesela Kara Sevda. Mutlu son görmedik, bu bizi çok üzdü. Yani ben Kemal'le Nihan'ı finalde mutlu bir şekilde görmek isterdim. Ha bir de şöyle de bir şey var. Mutlu son görmediğimiz için bu kadar akıllarda kalıcı bir final de yapmış olabilir mesela dizi. Ya da mesela Ezel'e gelmek istiyorum. Ezel'de de mutlu son göremedik. Ya da birçok dizide ya bu İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu'nun dizisi orada da mutlu bir son göremedik. Yani mutlu son görmediğimiz diziler aslında belki de finallerde daha akılda kalıcı oluyor. Ama Bahar dizisinde bu kadar çok acı çekmiş ve sonrasında ölümle yüzleşip de tekrardan hayata dönen bir kadının kesinlikle mutlu sonunu bizim izleyicimiz, en azından şahsım adına söyleyeyim, ben kesinlikle mutlu son görmek istiyorum. Ki bence zaten bizim versiyonda Bahar'la Evren'e mutlu son yazacaklarını düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim canlarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sizin düşünceleriniz neler ya da çekmemi istediğiniz başka bir dizi var mı? Hepsini mutlaka yorumlara yazın. Hiçbir şey olmazsa yorumlarda sohbet edelim canlarım. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.